Lovers Talks'tan herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Her gün nasıl kayıt gönderdik ama Dünya Kupası'na öyle değil mi? Çok iyi gönderdik. Bence de öyle. Ya, Sözümüze sadık kaldık her zamanki gibi. kesinlikle. Ya ama milli takım elinince şimdi biraz insanın da şevki kırılıyor ya. Yani. Evet yani elim gitmedi çok da. Aynen benim de Yani maçları izledim evet ama Aynen. yani çok da hani İnsanın konuşası gelmiyor. gelmiyor. Aynen. Ya Sokrates mesela nasıl yapıyor hala bilmiyorum. Bravo, tebrik Ya, ediyorum. Büyük bir çaba ve ısrarla devam ediyor Yani krallar. gerçekten profesyoneller. Aynen, gerçekten profesyoneller. Biz de biraz Biz değiliz. yalandan profesyonel olalım dedik. Ve çeyrek finaller geldi. Bir Çeyrek konuşalım finaller. çeyrek finalleri dedik. Yarın da ilk maçlar oynanmaya başlıyor. Fransa ve Fas'la açılışı yapacağız. İki bence bu sene güzel top oynayan milli takım. Fas'ın şansını ben daha az görüyorum ama kişisel Tabii. olarak Fransa ya da bir sürpriz yapma ihtimalleri de oldukça yüksek. Yani kupada Fransa'ya sürpriz yapabilecek başaltı tek takım Fas. Aynen. Gönüllerin şampiyonu. Yani. Yani Underdog. underdog sevenlerin Aynen. şampiyonu Fas. Önceki turnuvanın yarı finalisti Fas bu arada. Aynen öyle Kupayı da- küçümsenecek bir takım değil yani. Evet, Hırvatistan'a yenilip dördüncü olmuşlardı. Yani buraya da dördüncülük apoletiyle geldiler. Evet. O kadrodan kayıpları var. 4 sene yaşlanmış bir kadroları var. Ama yine de yeni oyuncular da çıkarmışlar. O Bayern Münih'e transfer olan çocuk Saibari mesela çok iyi bir Aynen. forvet oldu. Forvet arkası da oynuyor aslında. Bu sezon da çok iyi performans göstermişti ama sakatlandı son maç. Evet ya çok Yani- talihsiz oldu o. Büyük ihtimalle de oynamayacak diye düşünüyorum ben. Çünkü hamstring diye okudum. Hamstring ise 1-2 hafta oynamayacaktır. Onu kaybetmiş olmaları kötü. Yani Fas'ın şansını biraz düşürüyor. Fransa ise yani makine gibi bir takım. Yani çoğu spor yazarının dediği gibi Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaka falan hani o tarzdan 3 oyuncuları var ellerinde. Yedekten giren hiçbir şey yaratmıyor. Hani Beka giriyor, Due giriyor, Mbappe var, Dembele var, Olise var. Var oldu. Yani var yani. var İnanılmaz oldu. bir ön hat var yani. Hani gelemeyenlerden bir takım yap, o da hani çeyrek final yapar. Yani öyle bir kadroları var. Yani Fransa mutlak favori. Zaten turnuvanın en iyi oynayan takımı. Fas'ın bir şansı olabilir. Nasıl oynayacağına bağlı ama işte son 16 maçlarında gördük ki Afrika takımları sonunu getiremiyorlar. Son 80'den 32'de de sonra gördük. patlıyor adamlar. Yani bunu son 32'de de gördük. Son 16'da da gördük. Yani 9 takımla geldi galiba son 32 Afrika takımları. Şu an bir takım kaldılar. Pas kaldı tek. Çeyrek finallerde. Ne yapar dersen, ne olur dersen ben Fransa'nın kazanıp devam edeceğini düşünüyorum yoluna. Çok büyük bir sürpriz olur elenmeleri. Ama göreceğiz. Çok zevkli bir maç olacak. Ben yani herkese tavsiye ediyorum, izlesinler. Ya ben Fransa'nın zayıf karnı olarak sol bek tarafını görüyorum. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Yani Digne yaşlı yani Niye 8 yaşlı? Theo Hernandez de Suudi Hernandez- Arabistan'da bitmiş bir o yani. o oynamıyor zaten. Evet. Digne oynuyor. Digne önceki turnuvada yoktu. Evet. 8 yıl önceki turnuvada vardı. Aynen. Yani kadroda yanılmıyorsam. Ya da 12 yıl önceki de olabilir. Yani o 30'larını geçmiş bir sol bekleri var ama bu sene iyi bir performans gösterdi. Onun hakkıyla da devam ediyor yoluna. Real Madrid'in beki yani sakatlıktan burnu kurtulmadı. Aynen. Kamavinga'yı getirmediler. Hani o da bek oynayabilirdi. Evet bak orada işte getirmediklerinden Hani kursalar oho, dediğinden. hani Aynen. getirmediklerinden kursan yani şey olur. Mbappe çok iyi. Mbappe bu yılki turnuvada çok pozitif. Hani o negatif tavrını, negatif verdiği dışarıya bu adam sevimsiz biri dedirten şeyleri yapmıyor. Evet. Takımı okuduğumuz kadarıyla da yani sarıp sarmalıyormuş, kucaklıyormuş. Yani geçen turnuvada çok bencil hareketleri vardı. Yokmuş. Burada yok. Yani işte Burada içeride yok. de yokmuş. Evet. Hani şey içinde de antrenmanlarda da yokmuş. O da zaten Fransa'nın havasını değiştirmiş. Yani herkes biraz da Mbappe için de oynuyor. Yaramış belli yani. İleriki hatta oynadıkları futbol muazzam yani. Dünya Kupası'nın en iyi futbolunu Yani oynuyorlar. Olise ile zaten. de çok iyi anlaşıyorlar. Yani Bayern Münih'te zaten muazzam bir sezon geçirmişti. Onunla da çok iyi anlaşıyorlar. Yani Fransa mutlak favori şu an turnuvada. Turnuva başladığından beri öyle. Benim başka favorilerim de vardı. İşte Arjantin biraz oralara gelir. Ben esas Portekiz'in hani Çok büyük oralarda katıldılar olacağını ya. düşünüyordum. Aynen. Olmadı. Fas'ın geleceğini düşünüyordum ama işte kadroları dar ve hemen bir sakatlık yaşadılar. En önemli oyuncularını kaybettiler. Yani Fransa bu maçı bence
alır, bir şekilde alır. Gönüllerimizde Fas var ama. Bakalım. Evet, Fas buraya kadar getirmiş olması da yine çok iyi. İkinci maç İspanya-Belçika. Yani iki büyük takım diyeceğim artık. Yani Belçika son maçında büyük takım gibi oynamayı başardığı için. Evet. Konuşuruz. Yani biraz gazla oynadılar biraz Evet, orada. Onun gazı var yani. Evet. Biz hakkımızı alacağız dediler. Futbolun gerçeğini ortaya koydular. İspanya var bir de çok tecrübeli oyuncularıyla bir türlü güzel futbol oynayamasa da bir şekilde buraya geldi yetenekleriyle diyebiliriz. Yani İspanya o İspanya gibi değil. Hani topu alıp vermeyen İspanya değil. Geçen turnuvadaki pozitif futbollu oynayan kanatlar yok. Yamal yani bir türlü o sakatlığı atamamış üstünden. Yamal bir türlü giremedi. Yani giremedi. Turnuvaya giremedi Yamal. Oyunuyla oynuyor. Diğer oyuncuların kalitesiyle başarıyorlar bir şeyleri. Yine de zor bir yoldan geliyor İspanya. Evet. Portekiz ne olursa olsun zor bir maçtı. Portekiz'de Ronaldo olmasaydı mesela, Ronaldo yerine ne bileyim Leao oynasaydı forvette, ki oynamayan biri ama yani hadi o oynasın, yine Portekiz belki de çıkacaktı oradan. Yani Gonzalo Ramos da var. O da yani, Ramos mesela formuna geldi. Yani. Aynen. Yani moralliydi de, yani gol de attı. PSG'de güzel geldi adam yani oradan. Yok yani PSG'de düşünülmüyor. Çok yedek kalıyor aslında. Yok oradaki oynamıyor. havadan güzel evet, geldi yani adam yani. Moralli gelmişti. Aynen. Olmadı. Ronaldo yani Arjantin'in Messi'ye yaptığını Portekiz Ronaldo'ya yapamıyor. Çünkü evet. Ronaldo öyle bir oyuncu değil. Hı-hı. Skor katkısı da veremezsen 40 yaşında 41 yaşında bir adamı taşımıyor takım. Yani öyle bir durumu vardı. Yani Portekiz'e döndük biraz ama durumu oydu. İspanya'ya dönecek olursak İspanya çok kaliteli bir kadro. Daha iyisini oynayabilir. Yani Yamal mesela döndüğünde, ki bu artık bu tur belki oynayacak diye tahmin ediyorum. Daha iyi oynayacak yani. Oynamıyor değil. Oynuyor da oynayamıyor. Aynen. Daha iyi oynar ve turu geçen taraf büyük ihtimalle İspanya olur diye tahmin ediyorum. Bana da öyle geliyor. Belçika ile ilgili de Belçika Trump sayesinde eski günlerini hatırladı. Evet ya biz futbol takımıyız ya dedi Belçika. Evet yani Belçika Senegal maçının değil mi? Senegal maçının son 10 dakikasından beri Belçika gibi oynuyor. Evet. Nasıl oldu ben de anlamadım. Hani orada o maçı nasıl döndürdüler? Lukaku bir anda bir mucize yarattı orada ve maç geri döndü. Turu atladılar. O turu atlamanın gazından sonra üstüne bir de Trump'ın Balagon çıkışları. Aynen Infantino'yu arayıp kırmızı kartı erteletip Balagon'u sahaya sürdürtmesi FIFA'ya. Çok büyük skandal. Çok büyük bir skandal. Bir de üstüne Pochettino'nun ki yani sen Paris Saint-Germain, Tottenham görmüş, Avrupa'da uzun yıllar futbol oynamış, milli takımda kaptanlık bile yapmış olması lazım. Arjantin'de bir futbol adamısın. Sen bile yok o kırmızı kart zaten doğru değildi. Saçmalık. Yani, büyük saçmalık bu açıklamalar yani. Bunu yapmak zorunda kalmamalıydın. Onu yapmak zorunda bıraktı. Ki bence yani biz istemiyoruz ve Balagun'u oynatmayacağım deseydi. Evet, büyüklük o tarafa geçerdi. Yani büyüklük Amerika'ya geçecekti ama oynattılar ve sanki haklılarmış gibi davrandılar. Yani her konuda olduğu gibi. Belçika eski günlerini hatırladı. Yani 34 yaşında, 35 yaşında adamlar eski günlerini hatırladı ama burada güzel bir şey var. Teknik direktörün de müdahalesi var. Yani De Bruyne'yi kesti. Evet, çok radikal denilecek kararlar aldı ama doğru olanı yaptı. Doğru olanı yaptı. Yani De Bruyne takımı eksik bırakıyordu. Portekiz'in yapması gerekeni yaptı. Aynen. Portekiz'de Martinez her yerde olduğu gibi yine basiretsiz davrandı ve Ronaldo'yu oynattı. Ronaldo'yu bence o maçta 60'ta falan yani 60'ta ilk yarının bitiminde alması lazım. Yani öyle bir durum. Burada De Bruyne ile başlamadı bile. De Ketelaere'de çok iyi oynadı. Aslında bütün turnuvayı oynamıştı ve çok kötüydü. Lukaku girdikçe Belçika bir şeyler yapabilmişti. De Ketelaere bu sefer iyi oynadı. Ya De Ketelaere'nin böyle bir yıl boyunca ondan beklenen performansı sonunda bu maçta gösterdi. Yani gerçek sezonda da bekleneni vermiyordu aslında biraz. Yani o kısma girmeyeceğim ama bu turnuvada da iyi değildi ama yine güvenmiş ona. Yani herhalde hatanın onda olmadığını hoca ona inandırdı ve iyi bir oyunla Amerika'yı sükese ettiler ve yendiler. Balagun hiçbir şey oynayamadı. Zaten Balagun'un kendisinde Balagun'da da değil. Yani. Balagun zaten anladığım kadarıyla kendisinde o mahcubiyet olmuş. Aynen. Yani hocaya gitmiş Belçika bench'ine benim yapabileceğim bir şey yok kusura bakmayın demiş. Aynen. Öyle bir söylenti var. O mahcubiyet zaten oyuna da yansıdı. Yani 6 pas yapmış toplam maçta. 3'ünü tutturamamış. Yani çok kötü bir futbol oynadı. Çocuğun el birliğiyle kariyerini mahvetmiş olabilirler. Kariyer mahvolmaz ama bu turnuvasını
harcadılar. Piç ettiler. Aynen. İşte bu eşleşmede şimdi Belçika o gazla geliyor. Belki eski günlerin o gazını devam ettirmeyi başarırlar. Hani De Bruyne de Depoda ne kadar benzin kaldı yani. hani De Bruyne de partiye katılırsa, Lukaku da son 30 dakika topçusu şu anda yani o çünkü ki çalışıyor. şu an 30 dakika oynayabilecek durum. Lukaku geçen sezon 90 dakika bir maç oynamadı. Evet. Yani sezonun tamamını sakat geçirdi. 3-5 maçı çıktı. Onlarda da sonradan girdi. Burada da öyle kullanıyor hoca onu. Devam ettiriyor onu. Yani 30 dakika daha iyi performans alıyor. Göreceğiz yani bir sürpriz yapabilir Belçika. Ama ben yani İspanya favori ve İspanya'nın o bunaltıcı oyununun izlerini biraz yansıtabilirlerse maçı da kazanacaklar. Ya burada bence kilit hocada. Belçika hocası iyi hocalık yapıyor. Evet, İspanya hocası tavşan çıkarırsa. İspanya hocası o kadar iyi bir hocalık yapıyor mu bilemiyorum. Yani İspanya hocasının yapacak başka bir şey yok. Zaten yapıyor yani yapacağını. O yüzden bakacağız, göreceğiz. Yani biraz böyle garip bir maç olacak. Ya bence yapması gerekeni yapıyor İspanya hocası da. Takım biraz cevap veremiyor gibi ona. Aynen. Evet, bence bu serinin en büyük çeyrek final maçı bu olacak. İki kuru forvet, Norveç, İngiltere. Norveç kendisinden beklenenden daha iyi bir top oynadı. Evet. Hoca çok zeki. Takımını, 11'ini Haaland'ı Fransa'nın önüne atmadı. Yani yedek kadroyla çıktı, maçı kaybetti. Hiç umursamadı. Ama takıma dedi ki biz Fransa'ya yenilmedik yani. Siz yenilmediniz. Evet. Yenebiliriz belki. Hani o kafalarında hala o özgüvenle devam ediyorlar. Ve iyi top oynuyorlar. Brezilya'yı geçtiler. Rahat geçtiler. Bence çok rahat geçtiler. Çok rahat geçtiler. Yani Brezilya yoktu sahada bence. Ya işte Brezilya'nın hani dönüp artık bir bakması lazım kendine. Biz ne yaptık diye. Biz orta sıra Avrupa takımına döndük. Jogo Bonito'dan nerelere geldik? Yani Brezilya diyordu ki bunu geçen Sokrates'te duydum. Çok doğru bir tespit. Hani Brezilya şey diyordu. Biz kendi futbolumuzu oynadığımız için sürekli şova yönelik Avrupalılarla mücadele edemiyoruz. Ama o kadar çok Avrupalı oldular ki sıradan bir Avrupa takımı gibiler şu anda. Yani Polonya gibiler. Evet. Aynen. Hani öyle olduğu için Brezilya şu an bunun sıkıntısını yaşıyor. Uzun süredir bir forvet çıkartamıyor. Belki Endrick olacak ama bilmiyorum yani çok ışık da vermedi bu turnuvada. Yani Neymar'ı yani Jogo Bonito yapabilen tek adamı Neymar ve 34 yaşında sakatlıklardan artık kariyeri bitmiş bir adamla geldi. Brezilya konuşmayalım. Brezilya'nın sıkıntıları büyük. Norveç'e dönecek olursak Norveç kompakt bir hoca takımı. Hoca çok başarılı. Makina gibi oynuyorlar. Süperstar birkaç oyuncuları var. Haaland var, Sörloth var, Odegaard var. Yani mesela şu an kalecileri çok büyük performans gösteriyor. 35 yaşında. Kulübü yok şu anda bu kalecinin. Evet, adam kulüpsüz yani. Şu an kulüpsüz oldu. Yani kontratı bitti ve kulübü yok. Ama inanılmaz performans gösteriyor. Savunmaları yine iyi, derli toplu. Çok uzunlar. Yani yapılı, fizikli futbollarını güzel kullanıyorlar. Evet, yani Avrupa'nın kalburüstü takımlarında, Benfica'larda, Bundesliga takımlarında Arsenal falan işte oynayan, Benfica'da oynayan oyuncular var. Hiç fena bir takım değil. Böyle tek tek baksan da hiç fena bir takım değil. Norveç'in bir şansı var. İngiltere'ye dönecek olursak, İngiltere turnuvanın en zevkli maçlarından birini oynayıp geldi buraya. Müthiş bir maçtı. Aynen. Çok keyifli bir maçtı. İzlemesi en keyifli maçlardan birisi. İzlemesi en keyifli maçlardan biriydi. Stadyumdaki o atmosferiydi. Yani tribünlerde tezahürat vardı. İngilizler 10 kişi kaldılar, zorlandılar. İşte doldur boşalt futbolu gördüm. Ben Meksika her şeyi yaptı gelebilmek için. Doğru olanı mı yaptı derseniz bilmiyorum. Bence doğru olanı yaptı. Yapacak bir şey yok artık. Yani doldurup boşaltacaksınız. Olmadı, çıkamadı. Ev sahipleri, bütün ev sahipleri aynı turda elenmiş oldu. Aynen. İngiltere beklenenden iyi gidiyor. Tuchel kariyerini ortaya koydu bu kadroyu kurarken bu arada. Onu da söylemem lazım. Evet, yani çok böyle getirmediği oyunculardan ötürü çok eleştirildi. Alexander Arnold yok. Aynen. Yani şimdi beklere bakıyorsun, performans alamıyor. Şimdi bir kayıpta hemen diyecekler yani niye almadın sen Alexander Arnold'u, Reece James nerede? Walker'ı niye düşünmedin? Bir sürü Cole Palmer nerede ya Cole Palmer diyecek mesela. Bir sürü insan varken Bellingham'ın biraz hani ilk Real Madrid çıkışındaki günleri, Harry Kane sezona devam ediyor. Yani muhteşem oynuyor. Onun katkısı. Yani Harry Kane ipten aldı Tuchel'in kariyerini. Ya Harry Kane müthiş bir oyuncu. Yani böyle bir zeki forvet çok az gelir. Çok az yani. Yani Tuchel evine dönebilirdi Kongo maçında. Evet. Yani Tuchel evine dönerdi. Ve ondan sonra da kendine büyük takımlarda bir daha iş bulamayabilirdi. Aynen. Bunu söyleyeyim yani. Bir anda bir bakarsınız işte Fenerbahçe'nin en teknik direktörü Tuchel falan. Öyle bir şey olurdu. Tuchel oralara gelirdi. Onu oradan kurtardı. Aynen. Bununla geliyorlar. İyi oynuyorlar mı?
fena da oynamamaya başladı İngiltere. Yani en azından keyifli top oynuyorlar diyebilirim. Hani yani. fena da oynamamaya başladı ama Şanslı. Norveç çok kompakt, düz bir takım. Hani İngiltere'den daha İngiltere bir takım olabilir Norveç. Evet. Yani oyun olarak. Öyle bir durum var. Ya ben de O Norveç'in yüzden- açıkçası şansının daha yüksek O olduğunu yüzden düşünüyorum. bu en ortada maç bu. Ben İngiltere'nin hakemin de yardımıyla FIFA istiyor bunu. FIFA mafya diyorsun. FIFA yani gerçekten FIFA'nın istediği oluyor iki turnuvadır. Evet. Ben FIFA'nın Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin yarı finalini zaten bu turnuva çekilişlerine yani grupları kurarken istediğini düşünüyorum. İstediğine de getirdi. Yani bu büyük dördün, zaten bu 4 takım ilk 4. Bu dördün yarı final göreceğini ben düşünüyorum. O yüzden Norveç'in normal şartlar altında başa baş bir şansı olacağını düşünüyorken bir tık İngiltere'yi tur atlayacak taraf olarak görüyorum. Yani ben aksine düşünüyorum. Ben Norveç diyorum. Norveç hakemi de FIFA'yı da bir şekilde Haaland diyerek Vikinglere bir kez daha davullarla kürekleri çektirebileceğini düşünüyorum. Ya o tezahüratta hani biraz Hmm, İzlanda. Yani İzlanda'dan çorma hafiften. Çünkü ilk İzlandalılar yapmıştı onu. Evet. Aynen. Neyse biz hepimiz Vikingiz Hepimiz kardeş. Vikingiz. Hepimiz. Herkes. Oradan kırarsak. Yani ben biraz daha Haaland ve arkadaşlarından yana kullanıyorum oyumu bu turda. Bakalım ikimiz böyle rakip olduk bu maçta. Vikingler adayı tekrar işgal edebilecekler mi? Oo. Bakalım Dakika. son krallığın kralı Harry Kane koruyabilecek mi? Evet bak Adayı. evet ilginç bir kapışma olacak. The Last Kingdom'a da buradan selamlar. Evet yani tarihlerini biraz biliyorsunuz. Vikinglerin Aynen. adayı işgali, İngilizlerin krallıklarını teker teker kaybetmesi, Viking işgalinin ta kuzeye kadar devam etmesi, orada kalan son krallığın Aynen. bir direniş koyup tekrar toprakları geri alıp Büyük İngiltere Büyük hayalini İngiltere'yi kurması. gerçekten Evet. Birleşik Krallığı kurması falan olaylar yani. Evet bakalım futbol olarak nitelendireceğim. 3. maçtı bu ve ama 4. maç biraz FIFA'nın böyle ittirmesi kaktırmasıyla gelen Arjantin ve rakibi İsviçre. Son maçımız bu. Arjantin turu atlar yani. İsviçre Kolombiya maçını izledin mi? Uyuya kaldım. Hani ben Yani. 60 dakika falan izledim. Yani. 60. dakikaya kadar bir ümidim kalmadı maçla ilgili. Zaten hani bir 10 dakikasını falan özetlerde izledim. Bu pozisyon diyorum benim izlediğim yerde olmuş ama ben bunu görmedim. Görmedim. Hani uyumuşum herhalde o sıralarda. Yani dedim ki tamam dedim bu penaltılara rahatlıkla Evet. penaltılara gidiyor. Hiçbir şey de olmayacak. Boşuna izlemeyeyim. Uykumdan da olmayayım. Evet. Yarın işe gideceğim dedim. Kapattım. Kazanana bakarız. Sabah dedim şey yaparım. Zaten öyle bir maçtı hiç yani böyle bir maç. Zaten İsviçre ile Kolombiya'yı böyle kupayı böyle takip etmiyorsanız onların maçları da biraz böyle geçti ya da böyle ilk erken maçta çok izlenmeyen saatlerdeki. Hani sinsi buraya geldiklerini Evet. hani İsviçre ile Kolombiya'nın ama bunlar hala devam ediyor mu lan falan dediğiniz bir maç. Son haftaya kadar gelmişti. İsviçre sinsi şu an Evet. çeyrek finalde. Hani Arjantin dersen Arjantin çok kolay bir yoldan geliyor. Zor bir maç oynamadan geliyor. Direkt aktıra. Hani Yani. zor rakip görmeden İsviçre'yi de gör. Yani zor rakip görmeden yarı finale getirecekler Arjantin'i. İlk zor rakibini yarı finalde görecek. Evet. Ondan sonra da iki maç artık. Mesela buradan bir Arjantin Fransa 2022'nin tekrarı, bir rövanşı. Yani olmaz mı? Neden olmasın? Bir Fransa tokadı neden olmasın yani. Yani bir Messi evinde diyebileceğimiz yani Amerika artık evi. Yani zaten evinde bir oynadığı statta oynuyor maçları. Miami'de evet, falan oynadı. arada Miami'de oynadı. Yani. Hani evinde bir final oynamasın mı Messi? Bence ona doğru da gidiyor ama bakalım İngiltere'de devam edebilir. Hiç beklemediğiniz Norveç ilerleyebilir. Bence bu turda Arjantin İsviçre'yi Çok rahat geçer. çok rahat geçer diyemiyorum. Çünkü kapanan, kompakt oynayan takımlara karşı ne olduğunu gördük. Mısır 2-0 öndeydi son 80 dakikaya geldiğimizde. Su molasından geldiğinde öndeydi Mısır 2-0. Hatta 3 olabilirdi bir tane iptal edilen golle. Yani İsviçre eğer hasbelkader bir gol atabilirse ve kapanırsa Mısır gibi olmaz. Eli ayağı dolanmaz. Yani Evet. o çünkü Avrupa'daki futbol eğitimi ve oradaki oyunculara verilen özgüven hangi ırktan olursa olsun o
büyüdüğü zaman, profesyonel olduğu zaman onunla birlikte geliyor. Avrupa çıkışlı futbolcularda bu var ama kadrosunun yarısından fazlası Avrupa çıkışlı olmayan takımlarda bu özgüvensizlik, panik, ya vuralım ne yapacağız artık, dik topu, kaleci de çıksın falan, hani bunlar başlıyor. Aynısını şeyde de gördük, Türkiye'de de gördük, Evet. Senegal'de de gördük, Mısır'da da gördük, Tunus'ta da gördük, Cezayir'de de gördük, hepsinde gördük. Evet, ne yazık ki burası böyle. Benim eklemek istediğim bir şey var. Şimdi sürekli böyle Almanya'da Deniz Ündau, Türk asıllı Deniz Ündau, Türk asıllı Deniz Ündau deyip duruyorlar. Abi İsviçre'nin menajeri kim? Murat Yakın. Hiç geçiyor mu Türk asıllı Murat Yakın? Geçiyor İsviçre aslında ya. 16'da falan. Yani- Ben çok az, çok Ya cılız maçlarda duyuyorum. falan söylüyorlar canım Çok Murat cılız. Yakın'ın. Böyle spor programlarında işte Deniz Ündau aslında Türk milli takımını seçecekti falan deyip duruyorlar sürekli ama. Ya ben Yani. öyle bir şeyim yok. Yani Aynen. öyle ben Murat Yakın'la ilgili konuştuğu zaman işte hemen geliyor Türk akıllı diye. Heh. Ya zaten Murat Yakın, Hakan Yakın, Murat Yakın. Aynen. O ekolden Kubilay Türk Yılmaz. Aha. Hani o takımın parçası olan oyuncular. Zaten İsviçre'de Türk futbolcular Var. hep oldu. Aynen. Yani o yüzden hani onu göz ardı ediyor gibi gelmiyor bana. O zaman sen diyorsun ki abi Fransa, İspanya, İngiltere, Büyükler devam eder. Arjantin çıkar diyorsun. Burada tek sürpriz yapabilecek takım Norveç. En sürpriz, en büyük Fas. sürpriz yapılabilecek takım bence Fas. Yani Fas yaptığı sürpriz çok büyük, yani sansasyonel bir şey olur. Yapabilir mi? Yani zor. Gerçekten zor. Bu arada dediğim gibi İsviçre Arjantin'de de bir sürpriz çıkabilir. Yani Arjantin Mısır'la oynamayacak bu sefer. İş kilitlenirse İsviçre'nin özgüveni ağır basar. Evet, yani biliriz. İsviçre'nin elinde Marmuş, Salah falan yok. Ama bir gol attığı zaman, Evet. gol atabileceğini zannetmiyorum ama o siyahi çocuk neydi? Manzambi miydi? O oynamadı mesela. O oynamazsa yine yaratıcılık zor. Aynen. Ben radikal düşünüyorum. Ben evet Fransa Fas'tan zorlansa da Fransa çıkar diyorum. Ama İspanya Belçika'dan Belçika diyorum ben. Norveç İngiltere'den Norveç diyorum. Arjantin İsviçre'den de evet Arjantin, yani İsviçre'nin şansı Yani, çok düşük ya. Ben 4 büyüğün geleceğini tahmin ediyorum. Bir Norveç'in sürpriz şansını yüksek görüyorum. Turla ilgili neler var? Hadi. Çok gol oluyor. Evet. Çok gol oluyor. Yıldızlar çok gol atıyor. Yani herkesin 7-8 golü oldu yani. Evet, Korkunç gol atıyorlar. Messi rekora gidiyor. İşte Messi rekorların Haaland hepsini atıyor. kırdı. En çok asist yapan, en çok gol atan oyuncu şu an. Aynen. Haaland mesela geçen turnuvada oynasaymış, bir sonraki turnuvada da oynasaymış Messi'den daha çok gol olacakmış Evet. belki. Hani çünkü bir sonraki turnuvada da yine bu format olacak. Sonra belki 64 takıma çıkacak. Hani Aynen. ne olacağı belli değil. Turnuvanın nasıl geçeceği belli değil. Yani Haaland belki de Messi'yi geçecek. Katılabilirlerse. Yani Norveç Haaland'ı taşıyabilirse Ya Haaland atacakmış gibi Turnuvaya görünüyor. giderlerse Haaland mesela olabilirmiş. Aynen. Ya çok enteresan. Mbappe atıyor, Haaland atıyor, Harry Kane Evet. atıyor. Dembele atıyor. Her yıldız attı. Ya taraftarlara güzel şeyler izletiyor takımlar. Öyle diyebiliriz. Evet, bir şey gördüm geçen hep. Messi gol yedi. Haaland gol yedi. Harry Kane gol yedi. CR yedi. Aa. Kötüydü. Ama yani işte yıllar acımasız. Yani yapacak bir şey Yıllar yok. acımasız. Yani Ronaldo'nun da Messi'den daha yaşlı bir oyuncu olduğunu da Evet 2,5 yaşa yakın büyük kenara olduğunu. eklemek lazım. Evet 2,5 yaşa yakın büyük. Evet arkadaşlar, buraya kadar bence konuştuk. Herhalde yarı finallerde tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Evet. Yani, Bölüm bölüm maç konuşur muyuz bilemiyorum. Sana kalmış. Ama bir yarı final videosu da gelir gibi. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizin tahminleriniz varsa, yorumlarınız varsa ve bizimle beraber sohbete katılmak istiyorsanız hepinizi aşağıya yorumlara bekliyoruz. Bizi destek olmak istiyorsanız lütfen beğen butonuna basın. evet. Videomuzu paylaşmanıza gerek yok. Böyle bir yorum, bir noktada olsa bir şey koyun. Çünkü YouTube, hani biz bunları söylüyoruz. YouTube bizden bunları istiyor. Siz bunları yapmazsanız Evet, bizi dergizlere bırakıyor. bizi göstermiyor. Evet, Aynen. göstermiyor. Eğer beğendiyseniz bu içeriği, yani bir beğeni atarsanız, bir noktada olsa bir yorum koyarsanız bizi birkaç kişinin daha izlemesine vesile olursunuz. O halde kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.